Arkadaşlar merhaba, şu an karşınızda bugüne kadar hiç heyecanlı olmadığım kadar heyecanlı bir halimi duruyorum. Çünkü ciddi manada korkuyorum. Biraz sonra konsept tasarımı tamamlamış olduğum bir ürünü burada hep beraber deniyor olacağız. Bu ürün oyunlarda öldüğünüz zaman size elektrik veren bir cihaz arkadaşlar. Bu videodan başlayarak da her videoda bunu hem farklı oyunlar hem de farklı özellikler ekleyerek geliştiriyor olacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen bir testini yapalım. Size çalıştığını kanıtlayayım. Akabinde de bu projenin detaylarına giriyor olalım. Şimdi konsept olarak ürün aslında şu görmüş olduğunuz şaka sakızlarına benzer bir devreyle çalışıyor arkadaşlar. Zaten hatta bizzat bunun içindeki devreyi aldım da kullanıyorum. Siz bunların içerisinde 4,5 voltluk mini pillerle çarpılıyorsunuz. Ben burada sadece ilk izleniminizi biraz daha kuvvetli kılabilmek için çok da korkarak bu 4,5 volt yerine 15 volta çıkarıyorum bu durumu. Eğer bunun acısını hatırlayan varsa hissettiği acıyı 3 ile çarpabilirsiniz. Kaldı ki burada lineer değil, parabolik bir etki var aslında. Koluma medikal petlerden bağlıyorum. Çünkü bu petler deri üzerindeki direnci minimum seviyeye indirmek için bağlantı noktalarına jel gibi bir malzeme de barındırıyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum ama iletkenlik had safhaya çıkıyor. Hem hastanelerde vücuttan veri toplarken hem de benim buradaki uygulamamda vücuda elektrik vermeye çalışırken iletkenliği ve acıyı maksimum seviyede tutacak bir malzeme. Şimdi koluma da propları bağlıyorum arkadaşlar. Ciddi gerginim. Hele şu anda aşırı gerginim. Bağladım ya. Şimdi başlamadan önce 15,4 volt ayarladık. Burada bir röle var. Bu röle her çekildiğinde buradaki ledin her yanıp söndüğünü gördüğünüzde bilin ki elektrik çarpılmış olacağım. Hoş, o ledi görmek zorunda da değilsiniz zaten. Çok iyi bir şekilde bunu anlayacaksınız. Arduino kodumuzu yükledik. Hemen CSGO'da botlarla bir alıştırma başlatalım. Çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Yani 15,5 voltla bu oynanmaz. Çok gergin. Çok gergin. O kadar heyecanlı ki mantıklı cümleler kuramıyorum. Çok çekiniyorum. Oyun başladıktan sonra Go ile yazmış olduğunuz bir tool var. O tool'u da çalıştırıyorum. Şu an kalbim güp atıyor. Çünkü kastığınız zaman acı hissetmiyorsunuz. Fakat kasarsanız mouse'u tutamıyorsunuz. Yani kolunuzu çok serbest bırakmanız lazım. O yüzden olabildiğince dikkatli bir şekilde oynayacağım ama kaçak da oynamayacağım. Çok korkuyorum. Vur. Oo, çok kötüydü. Gel buraya. Oğlum bir de karşıda bot var. Alamıyorum. Oo. Bir botun yerine geçmek istemiyorum. Çünkü botun yerine geçersem onun can puanı düşüşünde de çarpılmaya devam ediyor olacağım. Umarım şeydir, böyle kendimi rezil edecek görüntüler vermemişimdir. Zaten bunu oynarken böyle 15 voltta falan da oynanmaz yani. Biraz daha kısarsın, gıdıklasın yeter. Böyle benim çektiğim gibi ızdırap çekmenize de gerek yok burada. Kolumdan söküp atasım geliyor refleks olarak da onu yapmak istemiyorum. Rambo gibi dalacağım şimdi içine. Hiç kaçak oynamak falan yok. Tünelden barettalarla pataküte gireceğim. Aşırı korkuyorum yalnız. Heyecandan ağzım kurudu bu arada. Vuruldum ama canım gitmedi çünkü 97'ye düştü. Minimum 10 puan hasar almam lazım çalışması için. Uzaktan korkak oynamayacağım. Bu arada iyi bir CS oyuncusu değilim ama bir ara bizim şirkette pandemiden önce ofiste sürekli CS atardık ve şeydi. Hani takımların dengesini sağlayabilen oyunculardan birisiydim profesyonel olmasam da. Burada kimse yok mu? Var birileri. Aşırı korkuyorum ama rush yapacağım. Ne oluyor lan? Öldüm, niye daha canım gidiyor benim? Ben bunu benim biraderlerin üzerinde denedim. Adamlar AWP'den başka bir şey almıyorlar. O yüzden belki burada şey de yapabiliriz. Eline AWP alırsa direkt kafadan bir tane elektrik yemesini falan sağlayacak bir kod da yazabiliriz. Her şey bizim elimizde. Aklınıza ne fikir geliyorsa söyleyin. Seni bir Zeus tutayım da bir gör. Dur. Oğlum. Bir şey oldu. Yeter, ben bunları müsaadenizle çıkarıyorum. Şimdi toparlayacak olursam abarttığımı düşünebilirsiniz. Acı dediğim bir acı değil. Ama böyle kolunuza sanki 2 çimdik bir anda atılıyormuş gibi oluyor. Bir de şey de çok kötü. Yani çarpılacağınızı biliyor olmanın o psikolojik etkisi de çok kötü. Şunu bir kaldıralım. Projemizden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunun prototipini inşa etmeden önce bir bilgisayar tarafıyla alakalı konuşmak istiyorum. Bunun için oyunu kapatacağım. Şimdi projenin nasıl çalıştığını, teorisinin nasıl işlediğini gördünüz arkadaşlar. Gelin bunun arka planında ne dönüyor bir de ondan bahsedelim. Öncelikle buradaki
GameState Integration'a bahsetmem gerekiyor. Counter-Strike üzerinde konuşacak olursak Counter-Strike'ı geliştiren ekip oyundaki bazı verilerin 3. parti uygulamalarda kullanılmak için geliştiriciler tarafından kullanılmasına müsaade eden entegrasyon yazmışlar. Ve bu entegrasyonu kullanmak için de bazı config dosyalarını oyununuzun yüklü olduğu dizine koyduktan sonra tabiri caizse bir API yardımıyla o verileri oyunun içinden alabiliyorsunuz. Bununla alakalı zaten burada çok güzel makaleler var. Bunların linklerini açıklama kısmına koyacağım gibi bu videonun sonunda projenin son hali geldiğinde kendi hazırlamış olduğumuz bir GitHub reposunda da adım adım projenin bu aşamalarını sizlere bahsediyor olacağım. O yüzden şu an çok detayına girmiyorum. Sadece bu noktada bazı teşekkürlerde bulunmam lazım. Bu projeyi gerçekleştirirken ben nasıl okunuyor bilmiyorum. Dan Kyung isimdeki arkadaşın yazmış olduğu Go kütüphanesini kullandık. Kendisi harika bir kütüphane yazmış. O entegrasyon dosyalarıyla beraber bu kütüphane yardımıyla oyundan verileri rahatlıkla alabildik hiç yorulmadan. Sonra bu yazmış olduğumuz verileri kullanarak da kendi Go tool'umuzu geliştirdik. Bu tool yardımıyla da alınan bu veriler bilgisayarın üzerindeki herhangi bir COM portundan istediğiniz baud rate değeri set edilerek Arduino'ya gönderilebiliyor. Zaten kanalın takipçi kitlesi de Arduino ile haşır neşir olduğu için buradan sonrası artık çocuk oyuncağı olduğunu anlamışlardır. Bir şekilde oyundaki can verisi Arduino'nun içerisine düştükten sonra artık gerisi zaten çocuk oyuncağı. Sadece yapmanız gereken bu veriyi alıp işte gelen data içerisinden veriyi parse edip oradaki can verisini ayıkladıktan sonra çok basit bir kodla eski can verisiyle yeni can verisi arasında 10 puandan fazla fark varsa bir tane röle 100 milisaniye farkla açıp kapatarak bize bir şok uygulanmasını sağlıyoruz. Buradan ötesine devam etmeden önce bazı teşekkürlerde de devam etmem gerekiyor. Dan Young'a bu kütüphane için teşekkür ettiğim gibi Erhan Hoca'ya da teşekkür etmem lazım. Sağ olsun Eren abi bu Go tool'unu geliştirirken bana inanılmaz katkı sağladı. Onun SuperPeer hesabından kendisine ulaşarak ciddi destek aldım. SuperPeer'de de burada değinecek olsak işte bazı konularda uzman insanlar eğer isterlerse SuperPeer üzerinde profil açarak insanlara ücret karşı danışmanlık verebiliyorlar ki bu bence çok faydalı. Çünkü kendi başıma yapsam saatler, günler, belki haftalar alacak bir işlemi Eren Yakut'tan destek alarak sadece birkaç saat içerisinde hayata sokabildim. Bu yüzden Eren abiye de çok teşekkür ediyorum. Kendim de bir SuperPeer profili oluşturdum ama henüz aktif olarak kullanmaya başlamadım. Belki bu videonun sonunda ben de kendi takvimi oluşturup randevulara açılmış olurum arkadaşlar. Ek olarak da bu proje fikri kafamda belirdiğinden beri Osman diye bir kardeşim var. Sağ olsun da bana ciddi araştırma konusunda destek verdi. Buradan Osman Alperen'e de teşekkürlerimi sunmuş olayım. Şimdi tekrar Arduino tarafına dönecek olursak nasıl işliyor mesele? Röle'den devam edelim. Röle'ye kadar iş nasıl geldiğini anlamıştık. Röle'den sonrası artık son derece kolay. Şu şekilde şaka sakızlarını biliyorsunuz. Bu metal petlerin her birisi birer iletken. Bu petleri taşıyarak koluma aldım arkadaşlar. Ve bizim Röle'de tabiri caizse bizim Röle'de az önce elimde şu vardı. Şunun şarjı bitik olduğu için rahatlıkla çekebiliyorum. Onunkinin de bitik olduğunu zannetmişim ya. Bizim rölemize tabiri caizse şu çekme işini yaparak cihazın içerisindeki kontakları birbirine değdirerek size buradaki pedler üzerinden elektrik çarpılmasını sağlıyor. Buradaki fark şu, bu cihazın içerisinde 4,5 voltluk bir pil var. Yani bu 4,5 voltluk pil yükseltilerek size çarpılıyor. Ben burada bu 4,5 voltluk pil yerine bir güç kaynağı bağladım arkadaşlar. Bu güç kaynağı üzerinden de 1 volt ile 15 volt arasında bu elektriği değiştirerek bu çarpılma şiddetini arttırıp azaltabiliyorum. Şimdi gelin şurada görmüş olduğunuz bu dağınıklığı tamamen bir ortadan kaldırarak tek bir kart halinde bunu böyle eli yüzü düzgün, sınırları belli bir prototipe çevirelim. Ondan sonra da ürünümüzü geliştirmeye ve dosyada sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Çayım nerede? İşte burada. Hadi başlayalım. İyi seyirler.
Şimdi itiraf etmek gerekirse bu zamana kadar tasarladığım en şık devre olmadığını söylemem lazım arkadaşlar. Bundan daha güzel bir şey şu anda da çıkabilirdi ama biraz hızlıya geldi galiba. Şöyle üzerine baktığınızda ise birkaç yeni komponent görüyorsunuz. Öncelikle Arduino Nano'dan başlayalım. Arduino Nano bizim burada bilgisayardan gelen komutları işleyerek rölenin açılıp kapanmasını sağlayarak bize verilecek olan elektriği anahtarlayacak aslında. Ama buradaki tek görevi bu değil. Bunun yanında bir de bakın alt tarafta bir step up devre var. Bu step up devre de şurada görmüş olduğunuz DC baraj jack'tan gelen elektriği yükselterek buradaki acının seviyesiyle oynuyor olacak. Hatırlarsanız az önce ben bunun için şuradaki sabit güç kaynağımı kullanıyordum. Bunu ama yapmış olduğumuz cihazla beraber böyle ayarlı bir güç kaynağı sürekli beraber taşımayalım diye üzerine bir tane step up devre koydum. Bunun da avantajı şu olacak. Bu projenin ilerleyen seviyelerinde mesela bir anda 10 puan canı azalan adamın çekeceği acıyla bir anda headshot diyerek çat diye ölen bir kişinin çekeceği acının aynı olmaması gerekiyor. Benim bunu ayarlayabiliyor olmam lazım. O yüzden de bir şekilde elektriğin seviyesiyle oynayabilmem gerekiyor. Voltajın seviyesi oynayabilmem gerekiyor. Şu an için bu prototipte o özellik açık olmamakla beraber en azından bir step up devreyle bunun ön hazırlığını yaptım. O step up devrenin çıkış voltajı bir şekilde oynayarak bu özelliği de ileride kazandırıyor olacağım. Yukarıda bir tane ekran var gördüğünüz gibi. Şuradaki step up devrenin buradaki potansiyometresiyle voltaj seviyesini ayarladıkça bu ekrandan da o voltaj seviyesini görüyor olacağız. Aynı zamanda işte vurulduğu zaman ekranda şok, mok, öldüm gibi bir şeyler de yazdırabiliriz. Onun yanında bir tane de buton görüyorsunuz. Buton da bizim hızlı test butonumuz. Yani mesela oyundan ölmeyi beklemeden direkt o butona basarak da elektrik verebiliyor olacağız kişinin üzerine. Şurada da 3,5 mm jack çıkışı görüyorsunuz. Bu da benim vücuduma gelen buradaki pedlere gidecek olan kablonun takılacağı jack arkadaşlar. Şöyle bir kablo kendisi. Son olarak en sağdaki komponent arkadaşlar. Şurada gördüğünüz malzeme ise bizim şaka sakızının içerisinden almış olduğumuz yükseltici devre. Şu an için onu hazır kullanıyorum. O devreyle alakalı da hala bazı araştırmalarım var. Onu da ulaştıktan sonra bu hazır şaka sakızdan almayı bırakıp direkt kendi komponentlerimle de onu yapıyor olacağım. Hatta bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş varsa da onu da Discord'da beklerim. Faydası olacaktır muhakkak. Zaten videonun başında izlediğiniz gibi ölünce elektrik verecek olan Arduino kodu hazırdı. Şu an sadece ve sadece şey yapacağız. Artık şu LCD ekranın üzerinde de şeyi görecek olan kod ekleyeceğim buna. Buradan ayar yaptıkça LCD ekranın üzerinde kaç voltluk bir hasar alacağımızı, darbe alacağımızı gösteren kod yazıyor olacağım. Bu step up devrenin avantajı az önce ben buradaki güç kaynağıyla 15 volta kadar verebiliyordum. Siz bu arkadaş sayesinde bağlamış olduğunuz 5 voltluk bir kaynağı 28 volta kadar yükseltebiliyor olacaksınız. Bakın projenin en can alıcı yerlerinden birinden de bahsetmedim. Şuradaki baraj jack'tan bir DC voltaj bağladığınızda buradaki step up devresi onu 28 volta kadar yükseltebiliyor olacaksınız. Ama bağlamış olduğunuz gücün daha altına düşemezsiniz. Onu da bilin. Dolayısıyla ben buraya bir baraj jack bıraktım. Oraya bir 5 voltluk adaptör bağlamayı planlıyorum. Bu sayede 5 voltla 28 volt arasında da bizim başlangıç hasar seviyemizi de ayarlayabiliyor olacağız. Tam o halde söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ben bunun Arduino koduyla bir ilgileneyim arkadaşlar. Öncelikle bir IKRC tarayıcı çalıştıracağım. Çünkü bağlamış olduğum ekran IKRC tabanlı bir LCD ekran. Bakalım benim mikro denetleyicimle konuşuyorlar mı? Bu kod çalıştığında seri porttan gelen verilere baktığımda 0x58, 0x68 gibi LCD ekran sağlamsa ve çalışıyorsa onun IKRC adresini görmem gerekiyor. Bakıyorum hemen. Evet 0x3C'de bir donanım bulduğunu söylüyor. Bu bizim LCD ekranımız. Zaten başka bir şey bağlı değil. Bu LCD ekranın çalıştığı anlamına geliyor. En azından işlemcisi ayakta ve çalışıyor. Şimdi hemen devam ediyorum araştırmalarıma. Sadece internette bir LCD ekran nasıl çalıştığı ile alakalı bir örnek kod bulsam gerisini zaten hemen toparlarım. Bir şeyleri ezberlemenin hiçbir gereği yok. Kütüphanelerimizi de kurduk. Bakalım bir şey yazdırabilecek miyiz ekrana? Şu an onu deniyoruz. Evet, internetten çok hızlıca hemen kütüphanelerle örnek bir kod buldum arkadaşlar. Onu da hiç kurcalamadan hemen direkt benim kartımın içine attım ve çalışıyor. Şu anda gördüğünüz gibi LCD ekranımızın üzerine veri yazabiliyorum. Ben bu testi ilk yaptığımda görmüş olduğunuz o elektrik çarpan kodun ikisini harmanlayacağım. Buradaki step up devreden gelen voltajı okuyup ekrana yazdırıp sonra da hemen yine testle devam ediyor olacağız. Ben hemen şimdi onları bir halledeyim. Şöyle yapalım işte ya. Tamam. Ne diyor analog input? Biz analog sıfırdan okuyoruz herhalde. Analog input. Çok basit ama adam yazmış buraya zaten. Ne güzel. Şunları al şuradan. Şuraya yaz. 6800 şurada. 1000. Sonra da ekrana da 1000'i yazdıralım.
Arkadaşlar kodunu tamamladım. İtiraf etmek gerekirse çok kötü bir kod oldu. Ne değişken isimleri, ne sabit isimleri, ne fonksiyon isimleri, hiçbir şey doğru düzgün yazılmadı. Çok hızlı geliştirmeye çalıştım. Şu anda çok dandik bir kod da olsa istediğimiz bütün özellikleri sağlıyor. Hemen size kısaca bir demo da göstereyim. Bakın buradaki ekran üzerinde o an kişi öldüğü zaman kaç voltluk bir gerilim uygulanacak onu görebiliyoruz. Tabii ki bu bizim vücudumuza gelen elektrik değil. Şuradaki yükseltme devresine giren elektrik. Buradan çıktığında çok daha fazla olarak sizlere yansıyor olacak. Buradaki step up devresiyle de bunu oynayabiliyorum bakın. Şöyle küçülteyim ya da biraz yükselteyim. Buradan 12 volt bağladığım için 12 volttan bunun maksimum seviyesi olan 28 volta kadar yükseltebiliyorum. 5 volt bağlamış olsaydım 5 volttan 28'e kadar yükseltebiliyor olacaktım. Yani minimum şuradan bağladığınız kadar verebiliyorsunuz. Şuradaki jack'tan birazdan vücuduma giden propları bağlıyor olacağım. Rölem yine burada. Röle çektiğinde bize elektrik verecek. Artık bir de şurada bakın test butonumuz var. Bu butona basarak anında elektrik alabiliyor olacağım. Şimdi şunu bir 15 volta indirelim. Bu kadar yüksekle yemek istemiyorum. Çünkü beni 15 bile hoplatıyordu az önce. Ve probumu da bağlıyorum arkadaşlar. Bunu da getirip vücuduma takıyorum. Bunu vücuda takar takmaz bir gerilim alıyor hemen beni. Tüylerim diken diken oluyor. Bir de bu petleri daha vücuttan sökmesi var. Teste geçmeden önce çok ufak iki hatırlatmam var. Birincisi bu kartın üzerine görmüş olduğunuz bütün malzemeleri röledir, ekrandır, Arduino'dur, yükseltici karttır, butondur, performans gibi tüm elektronik maker market ürünlerimi ben Robolink teknolojiden sağlıyorum. Eğer sizler de bu tarz malzeme ihtiyaç duyuyorsanız ya da bu projeyi gerçekleştirmek isterseniz hem bu malzemelerin linkini hem de Robolink Market'in linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta benim gibi Ankara'da yaşıyorsanız gidip aynı gün kapılarından da teslim alabilirsiniz. Son olarak küçük bir teşekkürle bir sürprizim olacak arkadaşlar. Bu videoları izleyen herkes çok kıymetli. Yorum yapan, like atan, paylaşan, izleyen herkes çok kıymetli. Hepsine sonsuz teşekkürler. Fakat şu an izlemiş olduğunuz videodaki en küçük dirençten Arduino Nano'suna kadar, yükseltici devresinden bu şaka sakızların devresine kadar her şeyi katıl butonuyla kanala destek olan arkadaşların oluşturduğu bütçeyle karşıladım. Dolayısıyla onlara özel bir teşekkürde bulunmak istiyorum buradan. Çünkü bizim kanalımızda katıl butonuna özel hiçbir içerik yok, hiçbir proje yok, hiçbir yayın yok. Hiçbir karşılığı olmadan sadece sempati duydukları için bu kanala destek vermeye devam ediyorlar. Hem bu sempatilerine küçük bir jest, küçük bir teşekkür olarak da biraz sonra bu projenin ilk PCB'sini göreceksiniz. Üretime gönderiyor olacağız. O PCB geldikten sonra da 2 tanesini dizip tam set olarak katıl butonuyla kanala destek olmuş olan arkadaşlara da çekilişle hediye ediyor olacağız. Onu da hatırlattıktan sonra şimdi testimize geçebiliriz. Şeyi denesem mi, şu butona basmayı bir denesem mi acaba, ne dersiniz? Ya oyundayken elinde olmuyor. Karşıdaki adam seni vurduğu için canın azalıyor ama bak o butona ben basamıyorum işte. Benim olayım bu yani. Ama sizler için basacağım arkadaşlar. Hem belki arıza vardır. Onu da bir görmüş oluruz. Gücünü kısayım. Kısabildiğim kadar kısayım bari. 12 falan yapalım. Şöyle iyice bir azaltalım bunu. Hop, yükseltme. En küçüğü abi. Minnacık yap. Aynen. 12 volt. Onu bile 13 olarak veriyor ya. Çok korkuyorum. Olmadı. Olmuyor. Olmadı. Allah Allah. Elektrik çarpmıyor. Ben bir şuna bakıp hemen geliyorum. Bir şeyleri bozduk herhalde. A few moments later. Bütün bu devreyi söktüm. Baştan yeni bir tane sakız cihazı açıp onun içerisinden yenisini falan taktım. Biraz uğraştırdı beni ama günün sonunda buldum. Sadece artı eksiği ters girmişim. Onları düzelttim. Az önce bastım teslim ama şu an yine camdan can götürüyor. Şöyle kendimi kasarak deneyeceğim. Oo. Tamam, vuruyor. Çalışıyor. Bu videonun hatırına da arkadaşlar son test olduğu için 17 yapacağım bunu tekrar. Hadi ilk yaptığımızda daha fazla, daha az olmasın diye sadece. Yoksa yok yani, imkan yok. Daha fazla arttırmam kolay kolay. Şimdi hemen tekrar bir botlarla alıştırma yapalım. Heyecan dorukta. Yine kasım kasıyorum. Karnıma ağrılar girdi. Bu anda bilmiyorum, acaba devrede bir şey var. Şu anda bile bir rahatsızlık var kolumun orasında. Ya bir acı mı desem, bir yanma mı desem, hani çok deli gibi bir şey değil mi? Ben buradayım diyen bir şey var şu an kolumda. Elektrik verilmediği halde. Evet, yine counter olarak oyuna başlıyoruz. Hemen Go tool'umuzu da başlatıyorum. Server'dan gelecek olan verileri alıp Arduino'yu gönderiyorum. Ne oldu lan? Hiç beklemiyordum ya. Hiç beklemiyordum. Lan dur, vurma. Abi hata var burada. Bir şeyler kodda modda bir şeyleri bozmuşuz herhalde. Yine çatışmaya girerken bekliyorsunuz. Karşına adam gelecek, sana sıkacak, canın azalabilir, çarpılabilirsin diye düşünüyorsun ama az önce hiç beklemiyordum. O da bayağı kötü etkiledi. Şurada birisi var ama. Headshot. Tamam, dur sıkma. Eğim fena açık değil ha. Bu arada botlarla oynarken de çok
havalanmamak lazım ama aşırı kötü oldu ya. O beklemediğim anda çok kötü çarpıldım. Zıplatınca şöyle bir anda böbreklerim ağrıyor. Elektrik değil de kendi kendime zarar veriyorum ben. Of dur vurma dur. Neyse canım 9 şu an vuramaz zaten. Bir anda 10 puandan daha fazla azaltması gerekiyor ya. Şimdi arkadaşlar sizlerden şunu bekliyorum, şunu istiyorum. Öncelikle beğendiyseniz bir kere like atın lütfen. O bir ricam. İkincisi de bir sonraki videoda profesyonel olarak devre kartı tasarlayarak üreteceğiz birkaç tane. Bir 10 tane falan yapacağız. Zaten 2 tanesini dediğim gibi arkadaşlara hediye edeceğiz. Katıl butonu destek vermiş olanlara. Diğer 4'üyle de kardeşlerimle beraber burada şey yapmak istiyorum. Bir turnuva var bir şey yapmak istiyorum. Nasıl bir şey deneyelim? Yani 2'ye 2 vs mi atalım? Yoksa işte biz 4'ümüz olalım karşıya hard botlar mı atalım? Yoksa biz 4'ümüz olalım karşıya Discord'dan 8 tane arkadaş mı çağıralım? Vurma. Çok kötü. Arkadaş mı çağıralım? Ya da işte mesela şu modla deneyin dediğiniz varsa işte ikiniz şöyle olun, ikiniz böyle olun. Şu map'i açın, şu görevi yapın gibisinden. Böyle CS'yi bilen arkadaşlardan özellikle bazı şeyler gelirse, öneriler o tarzda bir formatla deneyelim bunu. Ama muhakkak bir kere Discord grubundan karşı tarafa böyle bir 5-6 tane arkadaş atıp biz 4 kişi olup bir vs atacağız. Bunu da kaydedip yayınlayacağız. Abi hoplaya şey ya şu böbreklerim ağrıyor şu an. Bu ne oldu? Bomba mı kuruldu? Abi bomba patlayacak. Kaç. Kaç. Of. Ya bu hareketler, bu çığlıklar hiç böyle şey değil ya. 28 yaşında evli bir adama yakışan hareketler değil herhalde. Çocuk gibi bağırıp çağırıyoruz burada. B'ye kuracak. Sen ne pusuyorsun oraya sen? Çıkın lan. Çok gerginim şu anda. Of. Vurma dur vurma. 16 canım var. Öldürürse şey olur. Abi çok acıtıyor ya. Biraz daha... Abi hiç gerek yok. Bir sonraki video şu iyi bir like gelirse 28'lerde 30'larda oynayabiliriz belki. Ama kart güzel çalışıyor. Botlar da bayağı şey oluyor. Kolay oluyor tabii. Muhtemelen karşılaşıp oynamayı bilen birileri olsa herhalde canımı çıkarırlar benim. Vurma. Çok kötü oldu. Mıncıklar gibi bir şey yapıyor ya. O kaşınma hissi çok kötü. Sanki bir yanık kokusu geldi burnuma da. Kolumdan geliyor galiba. Hadi vurun. Tamam. Bir anda vurunca tabii hazır canınız yanmıyor. Böyle bir anda headshot dediğinizde mesela bu olmamalı. Tabancayla aldığın hasarla direkt AWP ile kafadan yediğin headshot'ın acı eşiği aynı olmaması gerekiyor. Zaten o spot devreyi o yüzden koydum. Onu bir şekilde dijital olarak kontrol ederek bunu da ayarlıyor olacağım yani. Arkadaşlar bence proje gayet güzel çalışıyor. Prototipimiz de güzel çalışıyor. Şimdi video bittiğinde ben GitHub hesabımıza... Ulan dur. Ne oluyor? Şey izliyoruz ya. Ya dur. Bir dur. Birisine geçiyorsun canı 100. Birisine geçiyorsun canı 65. Çat diye hemen yine çarpıyor o sırada. İzlememek lazım oyunu. Şöyle gezeceksin. Zaten çıkarttım attım. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz kart amacına sonsuz bir şekilde hizmet etti. Yani bizim konseptimizi bir prototip haline getirdik ve artık bunun çalıştığının, bunun işe yarar bir şey olduğunun kanıtı oldu bu arkadaş. En azından elimize tutulacak. Bu kısa testlerimizi yapmak için bir donanım oldu bu. Ama tabii ki yola bununla devam etmeyeceğiz. 4 tane üreteceğiz, 2 tane hediye edeceğiz, 4 tanesini biz kullanacağız falan derken de zaten bundan yapmak ölüm olurdu. O yüzden şu an görmüş olduğunuz bu devre kartını tasarladım. Zaten şekil itibariyle de projeyle de biraz kendisi alakalı. Bu kart geldiğinde hem buna bir 3 boyutlu yazıdan kutu hem üzerine bir plexiglass kaplama falan derken bayağı şık bir şey olacak. Bir de sadece bu proje için değil, kullanılmayan pinleri de etrafına çıkararak böyle bir geliştirme kiti gibi olmasını istedim. Tabii ki dosyalarını da açık kaynak olarak yine GitHub hesabımızda bulabilirsiniz. Şimdi bu PC'nin detayına çok fazla girmek istemiyorum. Teknik olarak buna çok benzesin. Ufak tefek değişiklikleri var ama bir sonraki videoda zaten bu PCB geldiğinde bunu lehimleyip, kodlayıp, test edip böyle ikili üçlü arkadaş gruplarıyla bunları test ediyor olacağız. Bu PCB üretmek için de PCB'yi kullanacağım arkadaşlar. PCB 100 mm'yi aşmamak şartıyla 10 tane PCB 5 dolar ürettirebileceğiniz bir PCB servisi. Zaten bunu biliyorsunuz. Kanalda pek çok kez PCB ile çalıştık. Buradaki ayarlar sizlere en ucuz PCB üretmek üzere seçilmiş ama ben buradan
Bu sefer moru seçmek istiyorum. Fakat mor biraz maliyetli oluyor gördüğünüz gibi. Mora yakın bir renk olsun o zaman. Mavi mi yapsak, kırmızı mı yapsak? Mavi kırmızı aynıymış. Kırmızı yapalım, kırmızı gelsin. Kırmızı renkte PCB'mi sipariş ettim. 5 dolar karşılığında bu PCB'leri de alıyor olacağım. Tabii kargo metotları PCB'nin üretimi kadar maalesef ucuz değil. Özellikle benim gibi DHL kullanacaksanız 25 dolar bir kargo metodu, kargo masrafınız çıkıyor. Gümrük konusunda çok sorun arkadaşlar oluyor. Bu PCB'ler geldiği zaman ticari olarak değerlenmiyorlar. Genellikle yani %90 bu zamana kadar benim ticari olarak değerlenmedi. Bazen adet yüksek konu ve PCB'nin boyutu büyük konu ya da PCB'nin üzerinde böyle bazı markalar, logolar olduğunda oradaki gümrük memuru bu ticaridir deyip sizden beyanname isteyebiliyor ama genelde kapınıza kadar geliyor. Hani dediğim gibi %90 bir oran var benim için. Benim için en azından öyle oldu. Gümrük vergisi olarak da paketin üzerinde yazan tutarın %20'si kadar gümrük vergisi ödeyerek bunu evinize kadar getirtebiliyorsunuz. Onu da size söylemiş olayım. Yani düşük adetlerde, düşük PCB'lerle çalıştığınız sürece çok fazla gümrükle alakalı probleminiz olmaz. Zaten büyük adette çalışan arkadaşlar muhtemelen firmaları, gümrük müşavirleri falan olacağı için onlara hiçbir problem olmayacaktır zaten. Bu uyarıyı da yapmış olayım. Evet, projemiz bu şekilde arkadaşlar. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şu an sağ tarafta ismi geçen arkadaşlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Katıl butonuna verdikleri destek sayesinde bu videodaki bütün masrafları o arkadaşların bütçeleriyle karşıladık. Tekrar buradan kendine teşekkürler. 2 tane karta çekilişle onlara dağıtıyor olacağız. Tam dizilmiş, çalışır vaziyette. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda da bu projemizi geliştiriyor olacağız. Özellikle Valorant başta olmak üzere bazı oyunlarda da gerçek hayatta oyun efektlerini hissetmeyle alakalı bazı şeyler yapmak istiyorum. Gideceği yeri ben de bilmiyorum henüz. Çok doğaçlama ilerleyen bir proje olacak. Fakat bu noktada benim için fikirleriniz çok önemli. Kafanıza nasıl fikir geliyorsa bunları lütfen yorumlarda yazın. Değerlendirelim, tartışalım. Bu şekilde yapalım. Projenin malzemeleri çok basit. Yapması çok